Merhaba. Bugün oldukça yüksek fiyatlara satılan dışı çikolatalı, içi kremalı dondurmalardan yapacağız, çubuklu olanlardan. İnanın hazırlarından daha güzel olacak. Bunun garantisini veriyorum size. Bu dondurmanın içine ben içi kremalı, kakaolu bisküvilerden kullandım. Tadını güzelleştiriyor, daha güzel hale getiriyor. Kreması için ise krem şanti, krema ve süte ihtiyacımız var. Dışını kaplamak için ise bir kaşık tereyağı, bir pakette çikolata yeterli olacak. Bu kullanacağımız bisküvilerin kabını kalıp olarak kullanacağız. Onun için ortasından dikkatlice keserek bisküvi kaplarını kalıp haline getireceğiz. Tam ortadan iki eşit parçaya kapları böldükten sonra içindeki bisküvileri bir tarafa alıp kapları kullanacağız. Gördüğünüz gibi içini boşalttım. Elimizde 4 adet kalıp oluştu. Ben video süresi fazla uzun sürmesin diye 2 paketini göstereceğim size. Normalde bu malzemelerden 15 adet dondurma çıkıyor. 15 kalıp dondurma çıkıyor. Gördüğünüz gibi kalıpları düzeltip bir kenara alacağız. Biliyorsunuz hazır satılan dondurmalar biraz yassı. Onun için kalıpları da yassı hale getirip bir kenara alıyoruz. Ardından kremamızı hazırlayacağız. Krem şantiyi ve kremayı bir kaba aldıktan sonra üzerine bir bardak soğuk sütü döküp güzelce katılaşmasını sağlayacağız. Normalde dışarıda satılan dondurmaların içinde bu koyacağımız bisküvilerden yok. Ama bu bisküvi özellikle kremalı olanı tadını gerçekten çok artırıyor. Normal dondurmadan çok çok farklı hale getiriyor. Onun için bu kremamızı bir tarafa alıp buzdolabına koyup kremalı bisküvilerimizi küçük parçalara bölerek işe başlıyoruz dondurmamızı yapmaya. Kremalarını ayırmıyoruz. Bisküvileriyle birlikte küçük parçalara ayırdıktan sonra buzdolabında biraz daha sertleşmesini sağladığımız kremamızı ilave ediyoruz. Kremayı hafifçe karıştırarak, sönmesini istemiyoruz tabii bu arada. Çok karıştırırsak sönebilir. Bisküvilerle karıştırıp ana malzememizi hazırlamış olduk. Şimdi bu ana malzememizi az önce hazırladığımız kalıplara yerleştiriyoruz. Çok fazla doldurmamız uygun olmaz. Çünkü dediğim gibi yassıtacağız bu kalıpları dışarıdaki dondurmalara benzesin diye. Onun için yarıya kadar doldurmamız yeterli. Gördüğünüz gibi bu ikinci kalıbımız. Ben toplam 4 adet kalıbı doldurdum ve daha önceden aldığım dondurmalardan çıkan çubukları da taktım ve buzluğa attım. En az bir 4 saat dolması gerekiyor. Şimdi üzerini kaplayacağımız çikolatayı hazırlamaya geldi. Çikolatamızı ocağın üstünde kaynamakta olan suyun çaydanlığın üzerine koydum. Bir kaşık da tereyağı ilave ettim. Tereyağı çok önemli. Kolay sürmesini sağlıyor. Benim elimin altında bir de fındık kırığı vardı. Onu da ilave ettim. Böylece çikolatamızı hazırladım. Fındıklı tereyağlı çikolatamız sürülmeye hazır hale geldi. Buzluktan dolmuş olan kalıplarımızı çıkardım. Az önce hazırladığımız çikolatayı bir fırça yardımıyla, çünkü fırçayla çok kolay oluyor sürmek, donan dondurmalarımızı üstüne sürüyoruz. Aslında bütün işlem bu, fakat dondurma çalışması çok zor bir malzeme. Çok hızlı davranmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi kalıptan çıkardım dondurmamızı. Bisküvili, kakaolu bisküvili dondurmamızı. Hızlı bir şekilde üzerine çikolatamızı, fındıklı çikolatamızı sürdük. İnanın tadı gerçekten abartmıyorum. Hazırlarından daha güzel oluyor. Hem katkı maddesi yok, emülgatör yok, fazladan şeker yok. Hiç şeker ilave etmedik. Koruyucu madde yok. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Yerken çikolata ve krema insana büyük haz veriyor. Mutlaka deneyin. Şimdiden güzel günlerde yemeğiniz dileğiyle afiyet olsun.